Merhaba gerçeği arayan dostlarım. Seni görüyorum. Dışarıya karşı ne kadar güçlü, ne kadar sarsılmaz durduğunu görüyorum. Herkesin derdine koşan, kırık kalpleri onaran, etrafına neşe ve ışık saçan o bilge maskenin arkasındaki o yorgun çocuğu izliyorum. İnsanlar senin hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını sanıyor. O güçlüdür, o halleder diyorlar. Ama geceleri başını yastığa koyduğunda içini kemiren o nedeni belirsiz yalnızlığı, o göğsünün tam ortasındaki ağır, tarifsiz boşluğu sadece sen ve karanlık biliyor. Hayatında pek çok şeyi tırnaklarınla kazıyarak elde ettin. Zekisin, sezgilerin çok güçlü. Hatta bazen olacak şeyleri önceden hissediyorsun. Ama ne gariptir ki başkalarına şifa dağıtırken kendi hayatında tam bir kapıyı açacakken görünmez bir elin seni hep o eşikten geri çektiğini hissediyorsun. Tam her şey yoluna girdi derken, tam o huzuru, o aşkı, o başarıyı yakaladım derken bir rüzgar esiyor ve inşa ettiğin ne varsa yıkılıyor. Kendini sabote ediyorsun. Hak etmediğini fısıldayan o gizli sese boyun eğiyorsun. Şimdi sana sormama izin ver. Kendini bildin bileli taşıdığın bu hak edilmemiş suçluluk duygusu, bu derin melankoli gerçekten sana mı ait? Yoksa sen hiç bilmediğin birinin hikayesini mi yaşıyorsun? Bizler bu dünyaya çırılçıplak ve bomboş bir levha olarak gelmeyiz sevgili dostum. Bizler arkamızda duran 7 neslin, yüzlerce atanın yaşanmışlıklarını, ahlarını, yarım kalmış aşklarını ve feryatlarını taşıyan, yaşayan birer kütüphaneyiz. Akasha kayıtlarında, yani evrenin o sonsuz hafıza havuzunda hiçbir enerji kaybolmaz. Bir dedenin haksızca aldığı bir ah, bir büyük annenin genç yaşta toprağa verdiği evladının yası, sistemden dışlanmış, adı dahi anılmayan bir sürgünün acısı, hepsi senin DNA'na, senin morfik alanına kazınmıştır. Buna kolektif sadakat deriz. Ruhun o kadar sadıktır ki köklerine, onlar acı çektiyse ben nasıl mutlu olurum der. Onlar kıtlık gördüyse ben nasıl zengin olurum der. Sen farkında olmadan hayatını atalarının ruhlarına kurban ediyorsun. Onların sessiz çığlıkları senin hayatında tıkanıklıklar, bitmeyen ayrılıklar ve nedensiz hastalıklar olarak beden buluyor. Ama bugün bu kutsal alanda o zincirleri kırmaya geldik. Bugün morfik alanı titreştirecek, görünmez bağları şifalandıracağız. Eğer hazırsan ruhun derinliklerine doğru kutsal bir yürüyüşe çıkıyoruz dostum. Atalarının kapısını çalacağız. Ve ilk olarak pek çoğumuzun hayatını bir zindan gibi saran o bitmek tükenmek bilmeyen döngüyle, bolluğun ve bereketin tıkanmış damarlarıyla başlayacağız. Paranın sadece çalışarak, emek vererek ya da mantıkla kazanılan bir meta olduğunu sanıyorsan, büyük bir yanılgı içindesin sevgili dostum. Para evrendeki en saf, en akışkan doğaya sahip enerjilerden biridir. O sadece hak edildiği alana akar. Şimdi kendi hayatına bakmanı istiyorum. Sen ki zeki, vizyoner, ne zaman ne yapacağını iyi bilen bir ruhsun. Hayatında öyle dönemler oldu ki eline çok güzel paralar geçti. Belki büyük projeler yaptın. Belki mucizevi kapılar açıldı. Ama ne oldu biliyor musun? Elbette biliyorsun. O para sana geldiği an arkasından hemen görünmez bir el devreye girdi. Ya araban bozuldu, ya hiç hesapta olmayan bir borç çıktı,
Ya en güvendiğin insan tarafından dolandırıldın. Ya da parayı öyle anlamsız yerlere harcadın ki elinde kalan sadece koca bir sıfır oldu. Tam birikim yapıyorum dediğin an o paranın senden adeta kaçtığını, cüzdanının altının delik olduğunu hissettin değil mi? Ya da belki tam tersi. Ne kadar çabalarsan çabala. O görünmez cam tavanı bir türlü aşamıyorsun. Sanki evren sana belli bir limit belirlemiş ve sen ne yaparsan yap, o limitin bir kuruş üstüne çıkamıyorsun. İçindeki o ses sana hep ne fısıldıyor biliyor musun? Büyük para tehlikelidir. Fazlası seni bozar. Sen azla yetinmelisin. İşte bu ses senin zihninin bir oyunu değil sevgili dostum. Bu köklerindeki kırık bolluk çemberinin feryadıdır. Şimdi morfik alanın derinliklerine, atalarının topraklarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu topraklarda senin 7 nesil gerisinde neler yaşandı biliyor musun? Belki büyük bir savaş, acımasız bir göç dalgası oldu. Bir gecede tüm malını, mülkünü bırakıp sadece canını kurtarmak için yollara düşen o büyük dedeni gör. Onun ruhuna kazınan o dehşet verici inanç neydi? Her an her şeyimi kaybedebilirim. Güvende değil. Ya da belki de sisteminde saklanan daha karanlık bir sır var. Atalarından biri bir yetimin hakkını yedi. Birinin tarlasına çöktü. Bir ortağını dolandırdı ya da bir kadının mehir parasını gasp etti. O haksızlığa uğrayan ruhun evrene bıraktığı o devasa ah, soyunuzdan gelenler gün yüzü görmesin. Bu para size yaramasın oldu. Ve sistem her zaman dengeyi arar sevgili dostlarım. Evrensel adalet yasası bir yerde bir haksızlık varsa sonraki nesillerden biri feda edilir der. İşte o kurban sensin, senin ruhun. O atana olan o kadar kör bir sadakatle bağlı ki içsel olarak şöyle haykırıyor. Ah sevgili dedem, sen her şeyini kaybettin ve acı çektin. Ben senin acını onurlandırmak için zengin olmayacağım. Ya da tam tersi. Sen birinin hakkını yedin, ben bu soyun günahını ödemek için hayatım boyunca parayı kaybedeceğim. Sen farkında olmadan hiç görmediğin birinin vicdan azabını cüzdanında taşıyıp hayatınla ödüyorsun. Bana inanmıyorsunuz. O zaman şu anki hayatındaki davranışlarına bak. Neden eline para geçtiğinde içinde tuhaf, nedensiz bir huzursuzluk başlıyor? Neden lüks bir restorana gittiğinde ya da kendine değerli bir şey aldığında o gizli suçluluk duygusu gelip boğazına yapışıyor? Neden hak ettiğin parayı insanlardan talep ederken utanıyor, sıkılıyor, adeta ezilip üzülüyorsun? Çünkü senin ruhun hala o eski, karanlık, kıtlık mahzeninde yaşıyor. Sen bugünün dünyasında modern bir insansın. Ama enerjik olarak hala o göç yolculuğundaki o aç çocuksun. Fakat unutma sevgili dostum, bu zincir seninle başladıysa senin farkındalığınla da son bulabilir. Bolluk kapısını birazdan hep birlikte yapacağımız o kutsal bağ kesme ritüeliyle aralayacağız. Ama önce ruhunu tıkayan, paranın akışını kesen o büyük kilidin ilişkilerindeki o bitmek bilmeyen kör düğümlerle nasıl bağlandığını görmen gerekiyor. Çünkü para enerjisiyle eril, dişil enerji aynı kökten beslenir. Hazırsan şimdi ruhun en çok kanayan, en çok hırpalanan o gizemli odasına giriyoruz. Aşk, ilişkiler ve o bitmek bilmeyen yalnızlık döngüsü. Dışarıdan bakıldığında sevmeyi bilen, sadık, bir ilişki için elinden gelen her şeyi feda etmeye hazır, adeta bir şifacı gibisin dostum.
Hayatına giren insanların hayatını güzelleştiriyor, onları büyütüyor, yaralarını sarıyorsun. Ama ne gariptir ki sen onları iyileştirdikçe onlar seni arkalarında bırakıp gidiyorlar. Ya duygusal olarak tamamen duvar örmüş, sana sevgisini vermekten aciz, ulaşılmaz insanlara çekiliyorsun, ya tam aradığın aşkı buldum dediğin an aldatılıp bir kenara itiliyorsun. Ya da tam evlilik eşiğine, o nihai mutlak huzura yaklaşmışken sanki görünmez bir büyü yapılmış gibi her şey bir gecede darmadağın oluyor. Soruyorum sana, hayatına giren insanların isimleri, yüzleri, memleketleri değişiyor ama günün sonunda hissettiğin o yetersizlik, o terk edilmişlik ve yine yalnız kaldım hissi neden hep aynı kalıyor? Sanki bir tiyatro sahnesindesin, dekor değişiyor, oyuncular değişiyor ama sana biçilen o kederli rol hiç değişmiyor. Çünkü sen sevgili dostum, bugünün dünyasında partnerinle flört etmiyorsun. Esasen sen atalarının yarım kalmış tiyatrosunda figüranlık yapıyorsun. Sistem yasası der ki, aile ağacında aşkı yarım kalmış, sevdiğine kavuşamamış, genç yaşta dul kalmış ya da bir ihanet yüzünden kalbi taşlaşmış bir kadın veya erkek varsa ve onun acısı, onun yası aile içinde hakkıyla yaşanmadıysa, yani üzeri örtüldüyse sonraki nesillerden biri o yası tamamlamakla görevlidir. Büyük haksızlık değil mi? Ama maalesef böyle. Belki de 3 nesil öncesindeki o genç yaşta yalnız kalan, kocası savaşa gidip dönmeyen ya da sevdiği adam tarafından terk edilen o büyük teyzenin, o anneannenin morfik alanlarındasın şu an. Senin sadık ruhun o atana enerjik olarak o kadar bağlı ki içsel olarak ona şöyle fısıldıyorsun. Sevgili büyüğüm, sen aşkı yaşayamadın. Sen acı çektin. Sana olan sevgim ve sadakatim yüzünden ben de mutlu bir yuva kurmayacağım. Ben de senin gibi yalnız kalıp yalnız öleceğim. Ya da elbette daha karanlığı var. Atalarından bir erkek bir kadının kalbini çok feci şekilde kırdı. Onu hamile bıraktı ve terk etti. İntiharına sebep oldu. Ya da ömrünü zindana çevirdi. O kadının bıraktığı o devasa dişli şu an senin ilişkilerinde bir fatura olarak karşına çıkıyor sevgili dostum. Sen atanın borçlu olduğu o sevgiyi ve sadakati hayatına giren yanlış insanlarla kendini feda ederek canın yana yana ödemeye çalışıyorsun. Sen farkında olmadan kendi hayatını feda ederek geçmişin karmasını temizleyen bir günah keçisisin sadece. Şimdi lütfen arkana yaslan ve kendi annenin ya da babanın evliliğine bak. Onların arasındaki o soğukluğu, o kopukluğu, o bitmek bilmeyen kavgaları ya da sessiz sessiz ağlanan geceleri hatırla. Çocukken kendine bir söz vermiştin değil mi? Ben büyüdüğümde asla onlar gibi olmayacağım. Asla böyle bir evlilik yaşamayacağım. Peki ne oldu? Bugün dönüp ilişkilerine baktığında o kaçtığın annenin ya da babanın kaderinin tam ortasında bulmadın mı kendini? Kaçtığın o karanlık limana kendi ellerinle demir attın. Çünkü ruh bilmediği mutluluğu inşa edemez sevgili dostum. Ruh sadece tanıdığı acıyı tekrar eder. Sen anne babana olan sevgin yüzünden onlardan daha mutlu olmayı
kendine yasakladın. İşte bu yüzden ilişkilerinde yaşadığın o tıkanıklıklar kalbinin yetersizliğinden değil, köklerinin sadakatindendir sevgili dostum. Kördüğümü çözmek, o ipleri ait olduğu atalara sevgiyle iade etmek bizim elimizde. Birazdan o ebedi özgürleşme ritüelinde kalbini o prangalardan tamamen kurtaracağız. Ama dur, yolculuğumuz henüz bitmedi. Çünkü ruhun bu görünmez sadakati, bu ağır yükleri sadece cüzdanda veya kalbinde taşımıyor. O taşıyamadığı bu yükü nereye kusuyor biliyor musun? En kutsal mabedine, yani bedenine. Şimdi o tıp biliminin bile çaresiz kaldığı nedensiz ağrıların ve ruhu boğan o karanlık anksiyetelerinin gizli köklerine inelim. Beden, ruhun görünen kısmıdır sevgili dostum. Ruhun taşıyamadığı, zihnin ise unuttuğunu sandığı her bir acı, her bir travma, en nihayetinde etten ve kemikten olan bu mabede, yani bedenimize mühürlenir. Şimdi dikkatini kendi bedenine yöneltmeni istiyorum. Tıbbi olarak hiçbir sebep bulunamadığı halde sanki tüm dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi hissettiğin o kronik sırt ve boyun ağrılarını hatırla. Hani o bazen geceleri seni aniden uykudan uyandıran, göğsünün tam ortasına oturan o amansız daralma hissi var ya, tam nefes alacakken boğazının düğümlenmesi, nedensizce gelen o panik atak krizleri, her an kötü bir şey olacak korkusuyla ruhunu kemiren o anksiyete. Doktora gidiyorsun, tahliller yapılıyor, ilaçlar veriliyor ama o içindeki derin sızı, o kronik yorgunluk bir türlü geçmiyor değil mi? Çünkü bedeninin o ağrıyan yeri aslında bastırılmış bir çığlığın koordinatıdır. Sen sustukça bedenin atalarının adına konuşur sevgili dostum. Sen o nedensiz ağrılarla kıvranırken aslında kendi bedeninde 7 nesil öncesinin hücresel hafızasını titreştiriyorsun. Ruhun o görünmez sadakatiyle haykırıyor. Ben buradayım ve sizin acınızı bedenimde yaşatıyorum. Aile dizilimi ilminde ve morfik alan kutsal geometrisinde çok iyi bildiğimiz bir gerçek vardır. Bir sistemde neyin üzeri örtülürse o şey bir sonraki nesilde hastalık olarak beden bulur. Şimdi soruyorum sana. Soyunda, geçmişinde kimlerin nefesi yarım kaldı? Kimler hakkını ararken boğuldu, susturuldu? Aile ağacında adı dahi anılmayan, utanç duyularak saklanan, sır küpü haline getirilmiş o kürtajlar, kayıplar, erken yaşta toprağa düşen bebekler kimlerdi? Ya da belki de öfkesini kusamamış, haksızlığa boyun eğmek zorunda kalmış, hakkı yenmiş o çaresiz büyük babanın öfkesi. İşte o yutulan, söylenmeyen her bir kelime bugün senin boğaz çakranda tiroid rahatsızlığı, nodül ya da bitmeyen boğaz düğümlenmesi olarak tezahür ediyor. O omuzlarındaki feci ağırlık senin yükün değil sevgili dostum. O yük geçmişte büyük bir suç işlemiş, belki birinin canına kıymış ya da ağır bir vebal almış bir atanın vicdan azabıdır. Sen o vebali omuzlarında taşıyarak sistemin günahını temizlemeye çalışıyorsun. Ya da soyundaki kadınların uğradığı o ağır cinsel travmalar, şiddetler, bugün senin rahim çakranda kistler, miyomlar ya da bitmek bilmeyen dişil enerji tıkanıklıkları olarak kendini gösteriyor. Sen bugün kendi bedeninde hiç tanımadığın o atanın yas evini kuruyorsun. Bunu fark etmek şifalanmanın ilk adımıdır. Şimdi bedenine haksızlık etmeyi bırak. O hastalıklara, o panik ataklara düşman gibi bakmayı bırak.
Onlar seni öldürmeye çalışmıyor. Onlar sana arkandaki o karanlık odayı işaret eden birer fener aslında, birer rehberler. Bedenin sana diyor ki, bak burada çözülmemiş bir düğüm var. Buraya ışık tut. Sen bu dünyaya acı çekmek, başkalarının günahlarının bedeli olarak hastalanmak için gelmedin. Sen o zinciri kırmak, o hücrelerindeki karanlık kodları ışığa çevirmek için seçilen o bilinçsin. Artık vaktidir sevgili dostum. Cüzdanındaki o kırık bolluk çemberini gördün. Kalbindeki o tekrarlayan ayrılık yazgılarını hissettin. Bedenindeki o görünmez sadaketin sızılarıyla yüzleştin. Teşhisi koydun. Şimdi sıra o kutsal katarsiste, yani ruhun prangalarından tamamen özgürleşmesinde. Şimdi arkana yaslan. Omurganı dikleştir ve gözlerini ebedi bir teslimiyetle kapat. Çünkü şimdi morfik alanı titreştireceğiz. Atalarının huzuruna çıkacak ve o bağları tek tek sevgiyle ait oldukları yere iade edeceğiz. Hazırsan kutsal özgürleşme ritüeline başlayalım. Morfik alanın o devasa kapılarını aralamadan önce şu an bulunduğun o odayı, o dünyevi mekanı ebedi bir tapınağa dönüştürmeliyiz. Çünkü ruh maddeden destek aldığında şifa hücrelerine daha hızlı nüfuz eder. Şimdi bu videoyu yavaşça durdurmanı ve etrafındaki elementleri uyandırmanı istiyorum. Eğer evinde varsa atalarının o ağır ve karanlık enerjisini emmesi için önüne ham bir obsidyen veya siyah turmalin taşı al. O taş köklerinden gelen o kadim yükün paratoneri olacak. Hemen yanına dişil enerjinin ve akışın sembolü olan bir kap saf su koy. Ve o suyun içine geçmişin tüm negatif tortularını temizlemesi için bir tutam kaya tuzu bırak. Şimdi havayı kutsama vakti. Bir parça ada çayı veya varsa kutsal Palo Santo odununu ateşle. Bırak o duman odanın köşelerinde birikmiş o eski durağan enerjileri, atalarından devraldığın o görünmez prangaları çözerek göğe doğru taşısın. Ve son olarak eril enerjinin, dönüşümün ve kozmik ışığın sembolü olan bir bal mumu veya beyaz mum yak. O alev senin niyetinin evrendeki feneri olacak. Eğer bu saydıklarım şu anda yanında yoksa üzülme sevgili dostum. Sol elini kalbine, sağ elini ise zemine koy. Benim alanımın enerjisi, benim niyetim senin niyetinle birleştiğinde o elementlerin ruhu senin odana da üfleyecektir. Şimdi o mumu yaktıysan, o taşın soğukluğunu avucunda hissediyorsan, ruhunun en derindeki o kıtlık mahzenine paranın lanetini bozmaya doğru yürüyelim. Şimdi derin, çok derin bir nefes almanı istiyorum. Al o nefesi, göğsünün tam ortasına, o sıkışan kalbine doğru doldur ve yavaşça adeta ruhunu evrene teslim eder gibi üfle karanlığı. Göz kapakların ağırlaşsın. Zihnindeki o haklılık savaşlarını, neden sorularını bir kenara bırak. Şu andan itibaren sadece benim sesimin frekansına ve kalbinin ritmine odaklan. Şimdi içsel gözünle, o güçlü sezgilerinle tam arkanda devasa bir alanın açıldığını hayal et. Omurganın arkasında, tam sırtında bir koridor uzanıyor. Hemen arkanda anneni ve babanı görmelisin. Onların arkasında kendi annelerini, anneannelerini, dedelerini, babalarını, babaannelerini gör. Ve onların da arkasında sislerin içinden süzülerek gelen 7 nesil boyunca uzanan yüzlerce, binlerce atanı hisset. Savaşlar görmüş, kıtlıklar yaşamış, aşkı yarım kalmış,
sürgün edilmiş, haksızlığa uğramış ya da haksızlık yapmış tüm o ruhlar, hepsi şu an tam arkanda. Morfik alanda seninle rezonansa geçiyor. Onların gözlerindeki o yorgun bakışları hisset. Ve şimdi o bilge ruhunla arkana dön. Ve onlara ilk kez sevgiyle, şefkatle ve affederek bak. Şimdi ruhunun tüm otoritesini eline al. Ve o binlerce ruha, tüm o soya kalbinden fısılda. Benimle birlikte tekrar et. Sevgili atalarım, benim güzel köklerim, sizi görüyorum. Acınızı, yükünüzü, yarım kalan aşklarınızı ve ödenmemiş bedellerinizi kalbimin en derin yerinde onurlandırıyorum. Sizi o kadar çok sevdim ki, size olan kör sadakatim yüzünden bugüne kadar parayı kendime yasakladım. Aşkı kendime haram ettim. Bedenimi sizin sızılarınızla hırpaladım. Sizin kaderinizi yaşayarak sizi yaşatabileceğimi sandım. Ama fark ediyorum ki bu sevgi değil, bu bir illüzyon. Bugün bu kutsal alanda, bu kozmik rezonansta sizden bana akan o ağır, kıtlık inançlarını, o aldatılma ve yalnızlık yazgılarını, o nedensiz hastalıkların veballerini sevgiyle, saygıyla ait olduğu zamana ve ait olduğu kişilere iade ediyorum. Bunlar sizin kaderinizdi ve sizler o kaderleri büyüklüğünüzle yaşadınız. Ben sadece sizin çocuklarınız, torunlarınızdan biriyim. Sadece soyunuzun devamıyım. Sizin devamınızım. Lütfen bana sevgiyle bakın. Ben bolluk içinde yaşarken, ben muazzam ve sadık bir aşkla sarmalanırken, ben bu bedende şifayla parlarken bana onay verin. Sizin acınızın bittiği, şifanın başladığı o nehir olmayı seçiyorum. Ben hazırım. Ben özgürüm. Şimdi hisset sevgili dost. O sırtındaki, omuzlarındaki o devasa yüklerin, o görünmez zincirlerin birer birer çözüldüğünü ve toprağa doğru akıp gittiğini gör. Arkandaki o yüzlerce atanın senin bu özgürleşmenle nasıl rahatladığını, sana nasıl sevgiyle tebessüm ettiğini ve senin yolunu ışıkla kutsadığını hisset. Çünkü sen ailendeki o karanlık döngüyü kıran seçilmiş ruhsun. Onlar seni feda etmek istemedi. Onlar seninle şifalanmayı bekledi. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bu ana, bedenine, şimdiki zamana geri dön. Ellerin hafifçe titriyorsa, gözlerinden yaşlar süzüldüyse bırak aksın. Şifa tam da bu yaşlarla hücresel boyutta mühürleniyor sevgili dost. Bu videoyu buraya kadar izlediysen ruhunun zincirlerini kırma cesaretini gösterdiğin içindir. Artık saklama. Sen köklerinin en güzel meyvesisin. Bu videoyu hayatında tıkanıklık yaşayan o özel ruhlarla paylaş ki onların da morfik alanı temizlensin. Bu mistik ailenin bir parçası olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Işık yolu sizi aydınlatsın ve atalarınızın sevgisi arkanızda bir kalkan olsun. Namaste.